8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik. Hoş geldiniz. Merhabalar, Hoş hoş geldiniz. buldum. Hoş buldum, teşekkürler. Nasılsınız? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Teşekkürler. Merve Hanımcığım, ilk sorumla başlıyorum. Buyurun. Boyun ve sırt ağrılarının nedenleri nelerdir? Teknolojinin hayatımıza egemen olmasıyla beraber yaygın akıllı telefon kullanımı, tablet kullanımı, masa başı çalışmalar bunların hepsi boyun ağrısının nedenleri arasında aslında. Uzun süreli yaşadığımız stresler boynumuzda ve sırt kaslarımızda uzun süreli gerilime neden oluyor. Gergin, yaygın ağrı bantları oluşturuyor. Boyun omurları arasında kireçlenme meydana geliyor. Bu boyun ağrıları arasında bir neden olarak gösterilebiliyor. Yanlış duruş, zorlayıcı bir hareket, bunların hepsi boyun kaslarını zedeleyen, boyun ağrılarına neden olan etkenler arasında aslında. Evet. Şimdi Merve Hanım, boyun ağrılarından bahsedince biraz boyun fıtığından da bahsedelim istiyorum. Bu boyun fıtığının belirtileri nelerdir, kimlerde görülür, daha çok ve nasıl oluşur? Şöyle anlatalım. Boyun omurları dediğimiz kafatasından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan kemik yapıya omurga diyoruz aslında. Omurgamız her bir omurdan meydana gelir. Her bir omurun arasında da içi jelatinöz bir yapıya sahip diskler mevcuttur. Şimdi fıtığın oluşma şekli şudur aslında. Bu içindeki diskin sıkışıp jelatinöz yapının dışarı çıkarak medulla spinalis dediğimiz sinir kanalına baskı yapmasıyla aslında fıtık oluşur. Peki bu jelatinöz sıvı neden çıkar ve bu sinir kanalına neden baskı yapar? Bundan bahsedelim. Omurganın etrafını saran kaslar vardır. Omurları dengede tutmaya yarayan, şu omuru yukarıya çeken, alttaki omuru aşağıya çeken ve aradaki diskin sıkışmasını engelleyen kaslarımız var. Bu kaslarda herhangi bir zayıflık, problem olduğunda bu disk iki omurun arasında sıkışacak ve aradaki jelatinöz sıvı dışarı çıkıp sinir kanalına baskı yapmaya başlayacak. Dolayısıyla kas zayıflığı aslında fıtığın oluşmasında çok büyük bir etkendir. Bunun dışında akıllı telefon kullanırken boynumuzu sürekli aşağı doğru eğer, tablet kullanırken de aynı şekilde, bilgisayar monitörü eğer boynumuzda, başımızda, göz hizamızda değilse yine aynı şekilde başımıza eğerek baktığımızda yine bu omurların arasındaki disk sıkışacak ve jelatinöz yapı çıkıp sinire baskı yapacaktır. Belli seviyelerde çıkıntı yapabilir. Eğer minimal bir basınç yapıyorsa bulging dediğimiz birinci seviye fıtık oluşur. Biraz daha ilerlediyse bu protrüzyondur. Artık çok fazla çıkıntı yapıp çok fazla baskı yapmaya başladıysa ki kuvvet kaybına kadar gidebilir bu. Artık sekestre bir fıtığımız mevcuttur. Dolayısıyla travmalar, uzun süreli yaşadığımız kas kuvvet kayıpları, ağır kaldırmamız bunların hepsi fıtığın oluşmasında çok büyük etkendir aslında. Peki Merve Hanımcığım, kulak çınlaması ve boyun sağlığı arasındaki ilişki nedir? Evet, çok yakın zamanda çok yaygın bir problem aslında kulak çınlaması. Hastalar kulak çınlama problemiyle ilk önce kulak burun boğaz bölümüne başvuruyorlar. Ancak oradan uzman hekim tarafından herhangi bir problem olmadığı söyleniyor. Hasta çare aramaya devam ediyor. Aslında kulak çınlaması direkt boyun omurları ile ilişkili bir problem. Boyun omurlarında meydana gelen dizilim bozukluğu kulak çınlamasını beraberinde getiriyor aslında. Boyun omurları, boyun sağlığı korunduğu zaman kulak çınlaması problemi aslında ortadan kalkmış oluyor. Bazen boynumuzda bir kasın spazma girmesi, SKM dediğimiz bir kas vardır. Boynun öne hareketini, arka hareketini kontrol eden. Bu kasta meydana gelen tetik noktalar bile kulak çınlamasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu kas tedavi edildiğinde bile bazen kulak çınlaması problemi tamamen ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla kulak çınlaması aslında boyun problemleriyle orantılı bir şekilde ilerliyor. Boyun problemleri düzeltildiğinde kulak çınlaması problemleri de ortadan kalkmış oluyor. Peki bizi şu anda izleyen seyircilerimiz için soruyorum. Direkt kulak KBB'ye gitmek yerine boyundan gelip gelmediğini ev ortamında anlayabilmek için küçük bir egzersize geçiyor mu geçmiyor mu diye kontrol edebilirler mi?
Aslında egzersiz tek başına yeterli olmayabilir. Manuel yöntemler bu anlamda çok etkilidir. Omurlardaki dizilim bozukluğu manipülasyonlarla, mobilizasyonlarla çok etkili bir şekilde düzeltilebilir. Yine yumuşak doku uygulamalarıyla, boyun kaslarındaki biraz önce bahsettiğim o kaslardaki gergin yapı, spazm yapılar, kasın üzerinde meydana gelen ağrı bandı, tetik nokta dediğimiz ağrı bantları düzeltildiğinde, bunlar iyileştiğinde, ortadan kalktığında aslında bu problem de ortadan kalkacaktır. Bunu egzersizle desteklemek tabii ki önemli. Ancak öncesinde doğru bir şekilde müdahale oldukça önemli. Kesinlikle. Peki başımız normale göre daha önde duruyorsa, yani bunu düzeltebilmek için nelere dikkat etmek lazım veya nasıl bir tedavi demeyelim ama nasıl bir düzeltme metodu uygulamak lazım? Boyun düzleşmesi son zamanlarda o da çok yaygın bir problem haline geldi. Boynumuz normalden fazla önde duruyorsa bu boyun düzleşmesine sebep oluyor aslında. Tedavi edilmediği, müdahale edilmediği durumlarda ilerleyen dönemlerde fıtık riskini de artırıyor. Sinir sıkışmasına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla erken dönemde müdahale gerektiriyor. Fıtık oluşturması, sinir sıkışmasına sebep olmasının yanında boyun fıtığı, boyun düzleşmesi beyne giden kan damarlarının da yapısını bozuyor aslında. Bu damarların birleşip geçiş yaptığı kaslar üzerinde de bir stres travması yaratıyor. Bununla beraber beynin kanlanması azalıyor. Dolayısıyla vücudun oksijenlenme miktarını da etkilemiş oluyor dolaylı olarak. Dolayısıyla bu problem de beraberinde ciddi anlamda baş ve boyun ağrılarını ortaya çıkarıyor. İlerlediği dönemde sırt ağrıları da buna eşlik ediyor. Boynumuz eğer normalden fazla önde duruyorsa mutlaka bir uzman fizyoterapiste danışmalı, tedavisini almalıyız. Evet, Merve Hanımcığım, en çok zamanımız gün arasından ziyade yatakta geçmiş oluyor dinlenme anında. Doğru yastık seçimi, yani boyun sağlığımız için doğru yastık seçimini nasıl yapmalıyız? Aslında insan pozisyonu için en güzel uyku şekli yastıksız uyumaktır. Yastıksız uyumak boyun sağlığı için çok önemlidir. Ama alışılagelmiş düzen içinde buna... Doğduğumuz gün itibariyle bir yastık var. Evet. Buna adapte olmak çok zor ne yazık ki. Şuna dikkat edebiliriz. Yüksek yastıkta yatmamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü bu boyun düzleşmesini de tetikliyor. İlerleyen dönemlerde fıtık oluşturma riskini, boyun ağrılarını da artırıyor. Alçak yastık kullanmak daha az fayda sağlıyor. O yüzden kendimizi mümkün olduğunca yastıksız uyumaya aslında adapte etsek çok daha iyi olacaktır. Boyun ağrısı bende meslekten dolayı vardı. Yıllardır yastığımı değiştirdim ben de hocam bu arada. Eğimli, marka vermeyeceğim tabii ki, eğimli bir yastık tipi var ya, ondan kullanıyorum. Sert, boynumun şeklini almış oluyor. Gayet de konforlu olmuş oluyor aslında. Gayet de sert, yumuşak bir yastıkta ya da çok yüksek boyun bir yastıkta yatamıyorum. Boyun şeklini alan yastıkları zaten önermiyoruz. Dediğim gibi yastıksız yatmak en doğrusu aslında, mümkün değilse olabildiğince alçak bir yastık tercih edilmeli. Evet. Peki sigara kullanımı etkiler mi? Yani boyun fıtığı oluşumunda bir etken midir veya mevcut ağrıların artmasına neden olur mu? Evet, sigara kullanımı aslında fıtık oluşumunda ciddi anlamda etkendir. Omurlar arasındaki diskin jelatinöz yapısının bozulmasını sağlar sigara aslında. Akciğer kanseri oluşturma riski 20 yıl içinde sigara akciğer kanseri oluşturabiliyorken 5 yıl içinde boyun fıtığı sebebi olabiliyor. Dolayısıyla boyun sağlığı için sigara kullanmamak çok önemli. Erken yaşta sigaraya başlayanlarda boyun problemleri de çok erken yaşta başlamış oluyor aslında. Dolayısıyla sigara boyun sağlığını da ne yazık ki negatif yönde etkiliyor. Evet. Sigara maalesef her şeyi etkiliyor diyoruz. Aynen öyle. Hocam, boyun fıtığı tedavisi mümkün müdür? Tedavi süreci nasıl ilerlemeli? Boyun fıtığı tedavisi tabii ki mümkün. Fıtığın seviyesine göre hastanın kas kuvvet kaybı var mı yok mu, duyu kaybı var mı yok mu, varsa bunlar ne düzeyde? Bunlar yine uzman fizyoterapistler tarafından detaylı değerlendirilip arkasından kişiye özel oluşturulan tedavi programlarıyla beraber egzersizlerle de kombine edildiği zaman çok etkili sonuçlar alıyoruz boyun fıtığında.
Manuel terapi yine bu anlamda çok etkili. Kas dokusunun o boynumuzda en ufak bir şeyden etkilenen işte sıcak, soğuk, stres travması bunların hepsinden ilk önce aslında boynumuz ve sırtımız etkileniyor. Dolayısıyla ilk önce sertleşmiş kas yapısını yumuşatıp derin doku uygulamalarıyla, arkasından mobilizasyon, manipülasyon uygulamalarıyla ve onlarla bütün ilerlediğimiz egzersizlerle boyun fıtığı aslında kesin çözüme kavuşan, iyileşen, tedavi edilebilen bir problem. Teşekkür ederiz Merve Hanımcığım. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Evet, bugün 8'de Sağlığın misafiri uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik idi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdi. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.